fotoğrafladığım birçok isim yer almakta. Tony Blair, Claudio Cardinale, Fazıl Say gibi isimler. Kariyerim boyunca hiçbir fotoğraf yarışmasına dahil olmadım. Çünkü fotoğraf yarışmalarındaki ne birincinin birinci olduğuna ne ikincinin ikinci olduğuna inandım. 2024 yılında Leica Photography International, Leica'nın en üst segment galerisi olarak tanımlayabileceğimiz Master Shoot'a birkaç fotoğrafımı kabul etti. Bunlardan bazıları Küba'da yapmış olduğum çekimler, bazıları Londra'da. Yine Leica'ya bağlı Selected galerisinde bazı fotoğraflarım yayınlandı. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. Ben Ali Aydar Yeşilyurt. Türkiye'de Ordu şehrinde dünyaya geldim. 20 yıla yakın bir zamandır Avrupa'da yaşıyorum. Bunun 15 yılını İngiltere, Londra oluşturmakta. Fotoğrafla olan ilişkim 10-11 yaşlarıma dayanıyor. İlk fotoğraf makinesiyle tanıştığımda 10-11 yaşlarındaydım. 15-16 yaşımdayken de ilk kez fotoğraf kurumlarıyla, fotoğraf kulüpleriyle iletişimim oldu. 20'li yaşlarıma kadar amatör olarak fotoğraf sanatıyla ilgileniyordum. 22 yaşımda da ilk kez stüdyomu açarak profesyonel fotoğrafçılık kariyerime başladım. Gelişimim boyunca birçok farklı hocadan destekler gördüm. Profesör Sabit Kalfagil hocamızın evinde ziyaretlerinde bulunurdum. Onunla görüş alışverişinde bulunurduk. Güler hocamızla sağlığındayken birkaç kez bir araya geldik. Yine görüş alışverişlerimiz oldu. Çok zor beğenen bir hocaydı ama onun da yaşarken övgüsüne nail olma kıvancını yaşadığımı dile getirebilirim. Kariyerim boyunca birçok foto belgesel proje ürettim. 2009 yılında farklı bir dünyayı gözlemlemek adına ilk kez uzak bir coğrafya olarak tanımlayabileceğim Hindistan'a seyahatim oldu. 2013 yılında Afrika'daydım. Orada da yine bir hafta 10 gün olarak tanımlayabileceğimiz bir seyahat durumu olmuştu. Orada bir fotoğraf projesi gerçekleştirdim. 2019-2020 gibi Amerika'ya hareket ettim, New York'a. Daha sonraki yıllarda New York'a bir kez daha gittim. Ve 2023 yılında Karayipler'deydim. Küba'da bir foto belgesel proje gerçekleştirdim. Ama bütün bu yaptığım işler içerisinde hayatımın merkezine oturan işi aslında Face of Europe olarak, Face of Europe and the Other isimli proje olarak tanımlayabilirim. ...2005 yılında Face of Europe and the Other foto belgesel projem Letonya'nın Riga şehrinde başladı. Başlangıçta 5 yıllık bir proje olduğunu düşünüyordum. Ancak bu zaman içerisinde 10 yılı aşacak bir proje olduğunu bana hissettirdi. Gelinen noktada ise bu projenin bütün hayatım boyunca tamamlanmayacak, sürecek bir çalışma olduğuna kanaat getirdim. Avrupa kıtası ile ilgili yapmış olduğum foto belgesel proje dışında fotoğraf tarihi açısından çok fazla örneği olmayan bir iş olarak tanımlamakta sakınca görmüyorum. Totalde 20 ülkeyi kapsıyor. En azından şu ana kadar yapılmış olan aşamasıyla. Kitap projemiz geçtiğimiz yıl 2025 yılında ilk kez fiziki olarak projelendirmek üzere Orhan Cem Çetin editörlüğünde çalışmalarına başlanıldı. Tasarım Sella Tekin tarafından yapıldı. Bir epilog yazı olarak Atol Behramoğlu hocamız tarafından son sayfada bir yazı yer almakta. Benim biyografi kısmında yer alan kişisel portrem ise Coşkun Aral imzasını taşımakta. Zaten kitabın fiziki olarak hayat bulması biraz Coşkun Aral'la da ilintili açıkçası. Çünkü motivasyon, son kertede motivasyon açıkçası biraz Coşkun hocamızın itiklemesiyle oldu. En son kendisini evinde ziyaret ettiğimde bütün bu yapmış olduğum çalışmaların kendisi tarafından takdir gördüğünü,
Ancak bunun artık bir kitaba dönüşmesi gerektiğini, aksi takdirde bilgisayarlarda, hard disklerde unutup gidecek ya da kaybolup gidebilecek bir risk barındırdığını, kalıcılığı açısından bunun bir kitaba dönüştürülmesi gerektiğini defaatle o günkü sohbetimizde dile getirdi. Ve böylelikle Espas Kuram Yayınları'nın da projeyi kabul etmesiyle birlikte 2026'nın Nisan ayında kitabımızın dağıtımı başlatıldı. Kitap 114 fotoğraftan oluşuyor. 240 sayfa totalde. Her sayfaya bir fotoğraf gelecek şekilde bir tasarım öngörüldü. Kitapta yer alan fotoğraflar farklı teknolojik altyapılardaki birçok farklı kameranın bir araya gelmesiyle bütünlük sağlandı. Genelde ticari işlerimde Nikon marka bir makine ile çalışmaktayım. Ama kendi editöriyel bağımsız işlerimi Leica ile sürdürmekteyim. Bu çalışmada da dijital fotoğrafların dışında bir Leica M6, Leica M6 model bir kameranın çektiği fotoğraflar da bulunmakta. Rolleiflex SL66 orta format bir kameranın çektiği fotoğraflar da yer almakta. Veya Hasselblad X-Pan kamera ile çekilmiş panoramik fotoğraflar da yer almakta. Kullanılan filmli kameralarda dönem dönem expired olmuş filmler kullanıldı. Süresi dolmuş 10 yıllık, 15 yıllık bayat filmler test amacıyla, belki test de demeyelim de bunu deneysel amaçla belki kimyasal reaksiyonlarını görmek adına bazı fotoğraflar çekildi ve bu fotoğraflar seçim sürecinde editör tarafından onaylanarak sekans içerisinde yerini aldı. Dramaturji içerisinde yerini aldı. Kitabı bakarken bazı fotoğrafların negatif çiziklerine, tozlarına, hatta bazı fotoğraflarda aşırı kontrast imajlara rastlayabilirsiniz. Ben oldukça yumuşak kontrast çalışmayı seven bir fotoğrafçıyım ama buradaki kullanılan filmlerin kimyasal doğası gereği ya da geçirdiği süreç itibarıyla bazı fotoğraflarda aşırı grenler, kontrastlar görmek açıkçası mümkündür. Kitabın editörlüğünü Orhan Cem Çetin üstlendi. 1-1,5 yılla yakın bir süre birlikte çalıştık. Cem, takdir edersiniz ki Türkiye'deki sanat alanında hemen herkesin tarafından saygı gören önemli bir isim. Fotoğrafların ilk kendisine ulaştığında ki 400 fotoğraftan oluşan bir seçkiydi bu. Bunun yeterli olmadığını dile getirdi ve daha sonrasında bir 600 fotoğraf kadar daha kendisine gönderildi. 1000 fotoğraf içerisinde aşağı yukarı 3-4 ay sadece hangi fotoğrafın kitaba geleceğiyle ilgili bir çalışma yürüttü. Akabinde de bunları bir dramaturji içerisinde sekansa oturttu. Giriş yazısında da benim manifestomdan sonra güzel bir ön söz yazısı benimle ilgili kaleme aldı. Cem'in yazdığı yazı ile ilgili hususi bir başka türden bir mutluluk duyuyorum. Çünkü yazı kitabı oluşturan fotoğrafların görsel dili üzerinden değil aslında. O görsel dili kuran fotoğrafçının dünyaya bakışıyla ilgili bir okuma yaptı. O anlamda da gururla taşıyacağım bir betimleme ile dünya vatandaşı tanımıyla beni ifade etti. Biyo kısmında yer alan fotoğrafımın hikayesine gelince bunu aslında TB Merk isimli bir dergi çok güzel konumlandırdı, anlattı. Ve orada Coşkun Aral'ın biyografimde yer alan fotoğrafına şöyle bir anlam yüklediler. Dediler ki bu aslında sıradan bir durum değildir. Bu geleneğin devam ettiği anlamını taşıyor. Yani kuşaklar arasında eğer bir bayrak devri söz konusuysa bu yönüyle de hani bir geleneğin devamlılığını, mesajını içeriyor olması anlamında da anlamlı olarak tanımladı. Ki benim için de hakikaten bu işin hikayesini en anlamlı kılan kısmı buydu. Coşkun abiyle ilk tanışmamız 2018 yılına dayanıyor. O dönem
Afrika fotoğraflarından oluşan bir sergi açılmıştı İstanbul Zeytinburnu'nda. Coşkun abi sergiye gelmişti. Orada fotoğraflarımın birinin önünde ellerini arkadan bağlayarak durduğunu fark ettim. Fotoğrafın önünde uzun bir süre kaldı. Ben de mümkün olduğunca işte yakın bir mesafeden onu gözlemledikten sonra biraz daha yaklaşarak üstadın fotoğrafı beğendiniz sanırım dedim. Hocamız da fotoğraftan gözlerini ayırmadan çok beğendim, inanılmaz içinde kayboldum, modelin gözlerinde kayboldum gibi bir ifade kullandı. İlk tanışıklığımız bu şekildeydi. Daha sonraki zamanlar içerisinde ben Türkiye'ye gittikçe kendisini evinde ziyaret ettim. En son kitabın hazırlanma aşamasında Avrupa'daki bazı matbaaları dolaşıyordum. Ve Bulgaristan'da, Sofya'da bir matbaa ile görüşmek üzere 1-2 günlüğüne orada bulunmaktaydım. Hocamız aradı sanırım. Ya ben aradım ya o aradı. Dedi neredesin? Dedim Sofya'dayım hocam şu anda. Aa dedi buradasın görüşsek ya gel kahvaltı yapalım dedi. Ben de Bulgaristan'da falan olduğunu düşündüm o esnada. Hocam siz neredesiniz dedim. Ya ben evdeyim dedi. Ev İstanbul'da ama hiç ikiletmedim yani. Dedim tamam hocam yarın ben orada olurum dedim. İlk uçağa atlayarak sabah Coşkun abinin evindeydim. Harika bir kahvaltı yaptık. Sucuklar, omletler. Sonrasında kitap konuşuldu. Kitap konuşulurken de ben söyledim. Hocam bir tane fotoğrafa ihtiyacım olacak. Rica etsem siz bunu halledebilir misiniz dedim. O da memnuniyetle kabul etti. Birkaç güzel fotoğrafımızı çekti. Onlardan birini de kitapta kullandık. Kariyerim boyunca hiçbir fotoğraf yarışmasına dahil olmadım. Çünkü fotoğraf yarışmalarındaki ne birincinin birinci olduğuna ne ikincinin ikinci olduğuna inandım. Oradaki seçimler daha çok oradaki editoryal ya da jüri olarak tanımlayabileceğimiz insanların bakışlarıyla ve tarzlarıyla alakalı ve son derece görece kararlar olduğunu düşünüyorum. Yani size göre harikulade olan birinci olarak tanımlayabileceğiniz bir fotoğraf bir başka editörün ilk üçüne bile giremeyebilir. O açıdan ben fotoğraf yarışmalarına kendi kariyerim açısından çok doğru ya da kendi fotoğrafçılığımın tanımlanması açısından uygun yerler olduğunu düşünmedim. Ama bunun dışında ödüle layık bulunduğum bazı kurumlar tabii ki onurlandırdı dönem dönem içerisinde yaptığım işleri. 2024 yılında Leica Photography International, Leica'nın en üst segment galerisi olarak tanımlayabileceğimiz Master Shoot'a birkaç fotoğrafımı kabul etti. Bunlardan bazıları Küba'da yapmış olduğum çekimler, bazıları Londra'da. Yine Leica'ya bağlı Selected galerisinde bazı fotoğraflarım yayınlandı. Buradaki seçkiye dahil olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Leica dünyanın en prestijli, fotoğraf endüstrisi açısından en prestijli markalarından biri. Her gün oraya binlerce, on binlerce, yüz binlerce imajın yüklendiğini varsayarsak ve onların içerisinde sadece 3-4 karenin oradaki editörler tarafından seçildiğini kabul edersek tabii ki bunu beni mutlu eden bir şeydi. Ödül olarak tanımlanamayacak ama ödülmüş gibi kabul gördüğüm kariyerimde bazı hoş noktalar oldu. Beni mutlu eden noktalar oldu. Bunlardan ilki 2007 yılında Viyana Diana Projesi isimli bir kitap projesine Magnum gibi, Reuters gibi, National Geographic gibi dünyanın en prestijli fotoğraf kurumlarının fotoğrafçılarıyla yer aldığım bir projede fotoğrafım sergilendi. Hatta Bruno Barbey o fotoğrafçılardan biridir. Bu ismi hususi belirtiyorum çünkü benim çok hayranlık duyduğum 68 kuşağını, Fransa'daki olayları, Paris'deki olayları o dönemin en gerçekçi estetik anlayışıyla yakalamış fotoğrafçılardan biriydi. Gençliğimde kendisinden ilham alırdım. Yıllar sonra onunla aynı kitapta yer almak benim için kıymetliydi.
Arşivimde tanınmış isimler arasında fotoğrafladığım birçok isim yer almakta. Tony Blair, Claudio Cardinale, Fazıl Say gibi isimler. Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Ahmet Telli bunlardan biridir. Epilog yazıyı yazan Atol Behramoğlu hocamız bunlardan biridir. Yıllar içerisinde kendisini birçok kez fotoğrafladım ve bu fotoğrafların bazıları kitaplarda kapak olarak kullanıldı. Almanya'daki Almanca baskısı, Fransa'daki Fransızca baskısı gibi Avrupa'da basılan kitapları da dahil buna. Bunları bazen kişisel olarak bu isimlere duyduğum hayranlıkla ben de organize ettim. Bir araya geldim. Örneğin Fazıl Say bunlardan biridir. Kendisiyle 2 kez çalışmamız oldu. İkisi de benim organizasyonumdu. Yani ben tamamıyla bunu programladım. O dönemler ben Letonya, Riga'daydım. O Almanya'daydı. Çekimlerden bir tanesi Riga'da oldu. Diğeri başka bir ülke. İkimiz ortak bir yerde buluşalım diyerek Estonya'da oldu. Biraz da onun Estonya'daki konserine denk getirerek yapmıştık biz bunu. Bundan sonra önüme nasıl bir yol çıkacağını bilmiyorum. Ama bildiğim şu, yolda yürümeye devam edeceğim. Tanıklık ettiğiniz için ve sesime kulak verdiğiniz için size de teşekkür ederim.